Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Sevdenur Mert. Sevdenur hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Diyabet tabii toplumda sık görülen bir şey ama gebelik diyabeti bambaşka bir şey. Evet. Biraz evet. gestasyonel diyabetten, bu gebelik diyabetinden bahseder misiniz? Sebepleri nelerdir? Gestasyonel diyabet dediğimiz halk arasında gebelik şekeri olarak bilinen, gebelerde görünen glikoz tolerans bozukluğudur. Toplumumuzda gebelerde %10 oranında kadar yüksek bir oranda görülmektedir. Normal gebelerde plasentadan fetüse yani anneden bebeğe glikoz akışını artırmak için plasentadan bazı hormonlar salgılanmaktadır ve bu salgılanan hormonların etkisiyle annede insülin direnci ve tokluk kan şekerinde bir miktar yükseklik normal gebelerde beklenen bir durumdur. Gebelik haftası ilerledikçe bu plasentadan salgılanan artan hormonların etkisiyle bu durum daha da belirgin hale gelmektedir ve annenin insülin ihtiyacı artmaktadır. Bu annenin artan insülin ihtiyacını annenin pankreas dokusundan salgılanan insülin karşılayamadığı takdirde de gestasyonel diyabet oluşmaktadır. Hocam bu hamilelik sürecinde daha çok ortaya çıkan bir Tabii. şey zaten. Gebelerde olduğu zaman yani bu gebelik öncesindeki şeker hastalığından ayrıca olarak bu hastalık gebelerde görüldüğü zaman yani gebelik öncesinde şeker hastalığı olmayan gebelerde hamilelik sürecinde şeker hastalığı oluştuğu zaman bunun adı gestasyonel diyabet oluyor. Diyabet oluyor. Evet. Bunun belirli bir tarama dönemi var zannediyorum değil mi? Ben öyle Aynen hatırlıyorum. öyle, Belirli evet. Bir hafta hamileliğin belirli bir haftasında Tabii oluyor. bu plasenta hormonların ve insülin direncinin en baskın olmaya başladığı 24-28. haftalar arasında eğer daha önceden bilinen şeker hastalığı yoksa gebelerin taramasını yapıyoruz. Öncelikle gebeler ilk karşımıza geldiğinde, ilk vizitte hastanın daha önceden bilinmeyen, tanı almamış bir şeker hastalığı olabileceğini göz önünde bulundurarak ilk vizitte önce birkaç kan tahlilimiz var. Açlık kan şekeri olabilir, tokluk kan şekeri ya da 3 aylık şeker regülasyonunu gösteren hemoglobin A1C değerimiz var. Gebeyi ilk gördüğümüz zaman önce bunlara bakıyoruz. Bunlara bakarak gebelikten öncesinden getirdiği bir şeker hastalığı, bir glikoz tolerans bozukluğu var mı? Bunu bir netleştiriyoruz. Eğer yoksa o zaman gebeliğin 24-28. haftaları arasında gestasyonel diyabet taramamızı yapıyoruz. Her gebeye bunu öneriyoruz. Mecburi yapılmalıdır. Sizler de öneriyorsunuz. Evet, biz her gebeye bunu mutlaka öneriyoruz. Çünkü gestasyonel diyabet tanınmadığında ve bu annedeki şeker düzeyleri kontrol altına alınmadığında hem anneyi hem de bebeği etkileyen birçok komplikasyona yol açıyor. Hem doğum sürecini olumsuz etkileyebilecek, hatta doğum sonrası çocukluk dönemini bile etkileyebilecek olumsuz durumlara yol açabiliyor. O yüzden mutlaka her gebede gestasyonel diyabet taramasını öneriyoruz. Gestasyonel diyabet dediğimizde bu gebeliğe has bir durum. Evet. Yani peki önceden şeker hastası olan bir kişi mutlaka gestasyonel diyabet yaşar mı? Şimdi şöyle, önceden şeker hastalığı olduğu zaman yani gebelik öncesinde şeker hastalığı varsa bir hastalığın bu zaten pregestasyonel diyabet. Yani gebelik öncesindeki şeker hastalığı olarak bunu ayrı bir yere sınıflandırıyoruz. Bu hastalara ayrıca tarama yapmamıza gerek yok çünkü zaten şeker hastası olarak kabul ediyoruz bu hastaları. Bu hastalara gebeliğin başından itibaren şeker regülasyonu yapıyoruz. Eğer kan şekerleri bizim istediğimiz aralıkta değilse bunu düzenlemek için insülin kullanıyorsa insülin dozlarını değiştirebiliriz gibi. Peki şunu soracağım, gestasyonel diyabet gebelik bitince biter mi yoksa devam eder mi? Ya da gelecek yaşında yani ilerleyen yaşlarında bu kişi gerçekten bir diyabet hastası mıdır? Şöyle, aslında gestasyonel diyabetten kastımız gebelik anında olan gelişen diyabet. Ama tabii ki gestasyonel diyabetin bir komplikasyonu da anneye bu gestasyonel diyabeti tip 2 diyabet olarak bırakmak. Yani gestasyonel diyabet gebelik bitince çoğu gebede biter ama bitmeyen bir grupta olabilir. Bunun için de doğum sonrasında mutlaka doğum sonrası 6-12. haftalar arasında gestasyonel diyabet tanısı alan hastalarımızı doğum sonrası 6 ila 12. haftalar arasında mutlaka kontrole geldiklerinde tarıyoruz tekrar ki bu diyabet kalıcı tip 2 diyabete dönüşmüş mü diye.
Hocam bu belirlenen haftalarda zaten rutin olarak her danışanınıza, yani hamile danışanınıza, gebe danışanınıza öneriyorsunuz bu Evet. taramayı. Peki gestasyonel diyabet hangi gruplar için daha risklidir? Yani bu şeker hastası olan grupları zaten bakmıyoruz. Yani bakmıyoruz derken Evet, taraması onları yapılmıyor, taramıyoruz. zaten Evet. var. Bunun dışında var mı riskli olan bir grup? Tabii. Özellikle bu gestasyonel diyabeti geliştirme riski fazla olan gruplar var. Bunların en önemlisi, en bu riski yüksek olan, varsa daha önceki geçirdiği gebeliklerde bir gebe gestasyonel diyabet tanısı aldıysa bundan sonraki gebeliklerinde gestasyonel diyabet gelişme açısından en riskli gruplardan biri bu. Diğer bir grupta obez hastalarımız. Obez hastaları da mutlaka gestasyonel diyabet açısından daha riskli grupta görüyoruz. Bunun dışında eğer ailede tip 1 diyabet ya da tip 2 diyabet olan 1. derece yakını varsa, önceki gebeliğindeki bebeğin doğum ağırlığı 4000 gramın üzerindeyse ya da kötü obstetrik öykü dediğimiz önceki gebeliklerinde anne karnında bebeğin kalp durması, preeklemsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi geçirmesi ya da tekrarlayan gebelik kayıpları gibi durumlarda gene riskli gruba giriyor. Bir de polikistik over hastaları, yani daha öncesinden polikistik over tanısı alıp gebe kalan hastalarımız da gene riskli gruba giriyor. Bu riskli gruplarda tabii gestasyonel diyabet taramasını 24. haftaya bırakmamak gerekiyor. Bunları mümkünse ilk vizitte, ilk karşılaştığımızda hani sadece bahsettiğim değerlere bakarak değil, normal gebeler gibi normal gestasyonel diyabet tarıyormuşçasına, onları da bahsederiz birazdan ne şekilde taradığımızı, şeker yükleme testleriyle taramak gerekiyor. Bu riskli grupta ilk vizitte gestasyonel diyabet taramasız eğer normal çıkarsa, o zaman az önce bahsettiğimiz normal gebeler için olan 24-28. haftada tekrar taramak gerekiyor. Peki gestasyonel diyabet zararı nedir? Mesela şöyle anlatayım. Normalde bir çocuğun doğum kilosu işte 3 kilo, 3,5 kilo normali değil mi? Bu hani en fazla Ortalama, ortalaması böyle. Ama ben hangi hastaya sorsam, benim topaç gibi çocuklarım oldu, 4 kilo oldu, 5 kilo oldu diyenlerle hep karşılaşıyoruz. Bunların pek çoğunun gerçek olmadığını da biliyoruz ama siz mesela bunca yıl kadın doğumcusunuz. Herhalde binlerce doğum yaptırdınız. Kaç tane 4000 kilogram üzerinde doğum yaptınız? Şimdi şöyle, 4000 gramın üzerindeki bebekler, hele de gestasyonel diyabet riski varsa zaten artık bunları doğum öncesinde ultrasonlarla taradığımız için belli bir gramajın üzerinde ölçüyorsak zaten sezaryana yönleniyoruz. Hani normal doğumdan bir tık, eğer de diyabet hastalığı varsa uzaklaşıyoruz. Çünkü bu tarz gebelerde, gestasyonel diyabet hastalığı olan gebelerde bebeğin vücut ağırlığından, yani ölçülen tahmini fetal ağırlıktan bağımsız olarak bir de anne karnındaki bebekte yağ dağılımında dengesizlik oluyor. Bu sebepten normal doğumda bebeğin gramajından bağımsız olarak 3,5 kilo dahi olsa, 3 kilo dahi olsa omuz takılması riskimiz var. Yani baş çıktıktan sonra omuzları doğurtuyoruz normal doğumda. Omuzları doğurturken takılma yaşama ve bunu bir takım manevralarla tabii bebeği çıkartıyoruz, ama bu bebeği çıkartırken brachial plexus dediğimiz bu kolluğa ve omuza giden sinirlerde, boyun arasındaki oralarda zedelenme olabiliyor omuz takılmasının sonucu olarak. O yüzden gestasyonel, hele de gestasyonel diyabetli gebelerde biz bu tahmini fetal ağırlığı 4000 gramın üzerinde ölçüyorsak zaten çok normal doğumdan yana olmuyoruz hekimler olarak. Aileye bu riskleri anlatarak genelde sezaryen kararı alıyoruz. Hocam farkındalık olması açısından da soruyorum, önemini anlasın insanlar diye. Bu gestasyonel diyabet tedavisi tanısı koyduktan sonra tedavi süreci ve bunu takip süreci nasıl ilerliyor? Yani nasıl bir önem arz ediyor gebelerimiz için? Şimdi gestasyonel diyabet tanısı alan gebelerimizde ya da öncesinden diyabet hastalığı olup gebe kalan hastalarımızda bizim için önceliğimiz annenin kan şekerlerinin regüle olması. Yani annenin kan şekerlerini belli istediğimiz referans aralıklarda olması gerekiyor. Açlık kan şekeri, tokluk ya 1. saat ya da yemekten sonra 2. saat kan şekeri olarak, bunlar hekimler kendi tercihlerine göre kontrol edebilirler. Açlık kan şekerimizi 95'in altında tutmayı hedefliyoruz. Tokluk 1. saat kan şekerimizi 140'ın altında, 2. saat kan şekerimizi ise 120'nin altında tutmayı hedefliyoruz. İlk hedeflerimiz bunlar. Bu hedeflere ulaşmak için gestasyonel diyabet tanısı koyduğumuz hastalara öncelikle uygun bir diyet uyguluyoruz.
Diyetisyenle ortak da karar verebiliriz. Belirlenen kalori aralığında bu hastalara belli karbonhidrat gramajı içeren sınırlı bir diyet uyguluyoruz. Bu diyetle eğer kan şekerlerini regüle edebilirsek, bu hedef değerlerimizin içinde tutabilirsek sadece diyet ve kan şekeri takibiyle gebeliği nihayete erdirebiliriz. Ama baktık ki diyetle kan şekerlerimiz istediğimiz aralıkta gitmiyor. O zaman insülin, yani annenin kilosuna göre belli dozlarda hesaplanmış insülin tedavisi başlıyoruz. İnsülin tedavisi başladıktan sonra insülin dozlarını gene kan şekeri takiplerine göre bu hedef aralıklarımızda olması için ayarlıyoruz. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Hakikaten toplumda çok sık karşılaşılan ve her geçen gün daha da artan bir Evet, oranda maalesef, ilerleyen bir konu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim nazik davetleriniz için. İyi yayınlar dilerim. Bugünkü program konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Sevdenur Mert idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.